Yapay zekaya sorduk, ürün kamuflajlı saadet zinciri nedir? Ürün kamuflajlı saadet zinciri şu anlama geliyor dostum. Saadet zinciri, yani piramit sistemi, normalde yasaktır. Çünkü kazanç sadece yeni insanları üye yapmaya dayanır. Para, zincire katılanlardan yukarıdakileri akar. Ortada gerçek bir ürün veya hizmet olmaz. Ama bu sistemi gizlemek için bazı yapılar, ürün varmış gibi gösterir. Yani aslında amacı insanları üye yapıp para kazanmak olan sisteme, göstermelik ürünler eklerler. Bak şimdi, örnek mantığı şöyle. Normal bir ticarette ürün esas şeydir. İnsan ihtiyacı için alır. Ürün kamuflajlı saadet zincirinde ise ürün sadece bahanedir. Asıl gelir zincire yeni insan sokmaktan gelir. Bu yüzden ürünler genelde fahiş fiyatlıdır, piyasada satması zordur ya da gerçek değerinin çok altında bir işe yarar. Çünkü niyet ürün satmak değil, sisteme giriş ücretlerini döndürmektir. Bu sistemler genelde kendini pazarlama, doğrudan satış ya da girişimcilik fırsatı diye tanıtır. Ama işleyişine baktığında görürsün ki, insanlar ürün satmaktan değil, altına yeni üye eklemekten para kazanır. Ve sistemi bıraktığında elinde yığınla satılmamış ürün, kaybettiğin zaman ve para kalır. Kısacası, ürün kamuflajlı saadet zinciri, ürün satışı görüntüsüyle yasal görünüp, aslında insanlardan toplanan parayı üye zinciri içinde döndüren bir dolandırıcılık modelidir. Şimdi gel, gerçek ticaret, klasik saadet zinciri ve ürün kamuflajlı saadet zincirini yan yana koyalım. Gerçek ticarette gelir kaynağı, ürün ya da hizmetin satışıdır. Klasik saadet zincirinde gelir, yeni üye giriş ücretleridir. Ürün kamuflajlı saadet zincirinde ise görünüşte ürün vardır ama asıl para, yeni üye kayıtlarından gelir. Gerçek ticarette ürün ihtiyacı karşılar, piyasa değeriyle satılır. Klasik piramitte ürün yoktur. Kamuflajlı piramitte ürün var gibi gösterilir ama fahiş fiyatlı, kalitesiz ya da satması zordur. Gerçek ticarette satış yaparsın, kar elde edersin. Klasik piramitte yeni üye getirirsin, onlardan para akar. Kamuflajlı ise üye getirirsin, ürün satışı bahanesiyle para kazanırsın. Gerçek ticaret müşteri ihtiyacına bağlıdır ve sürdürülebilirdir. Piramitte sürekli yeni üye bulmak gerekir ve çöker. Kamuflajlı ise üye girişleri yavaşlayınca sistem yine çöker. Kaybeden kazanan durumuna bakarsak. Gerçek ticarette müşteri memnunsa herkes kazanır. Klasik piramitte sadece en tepede olanlar kazanır, alttakiler kaybeder. Kamuflajlı ise tepede olanlar kazanır, alttakiler hem ürün hem para kaybeder. Ve yasal durum. Gerçek ticaret yasaldır. Klasik piramit dolandırıcılık sayılır. Kamuflajlı piramit ise şüphelidir. Çoğu ülkede yasaklanır. Çünkü ürün kılıfı olsa da işleyişi yine piramittir. Özetle dostum, gerçek ticaret ürün merkezlidir. Klasik piramit ürünsüzdür. Sadece üyelik üzerine kurulur. Ürün kamuflajlı piramit ise, ürün varmış gibi yapar ama sistemin kalbi yine üye getirmektir.